Merhaba, ben Gülden. Karşıyaka Kurtuluş Kilisesi'nin bir üyesiyim. Benim gerçekten erkek tayfam vardı. Ben serseriydim okul zamanında. Lise. Hayal edemiyorum, biliyor musun? Ya gerçekten herkes dışarıdan böyle görüyor ve hani nasıl ya, senin nasıl bir erkek tayfan vardı ve tek kızsın sen bu şeyin içinde. Lise zamanındaydı ve o zaman hani böyle ilk defa liseye gidiyorsun, işte gözünde büyütüyorsun, wow liseliyim, hani bir gurur geliyor o an. Evet, tamam. 5 tane erkek var arkamda ve tek kız sensin. Ve aynen çete kurdum resmen. Babam önce ilk baş çok şaşırdı. Hatta anneme falan söylediğim zaman annem şey dedi, nasıl yani senin erkek tayfan mı var? Önce konduramadı çünkü bu kadar minnoş bir altında nasıl böyle bir şey çıkar? Çünkü Menemen'de kız olarak durmak ve etek giyiyorsan o zamanlar çok zordu bizim için. Ve ne yaptım? Bir sürü erkek kanka edindim kendime ve kendimi koruma amaçlı yaptım bunu. Peki babam mı? Hiç yargılamadı, hiç kötü bir şey söylemedi. Bunlar kim? Sadece arkadaşlarım ve onlar sadece beni okul zamanında koruyorlar. Çünkü Menemen'de biraz sıkıntı oluyordu. İşte erkekler kız lisesinin önüne geliyordu. Önüne geleni asılıyorlardı, yürüyorlardı. Ben ne yapacağım? Kendimi tek başıma koruyamam. Ben de böyle bir çözüme başvurmuştum. Evet, Tanrı beni koruyor ama fiziksel olarak da koruma ihtiyacım vardı o zamanlar. Ben ilk aslında 8 yaşında kiliseye girdim ve insan 8 yaşında ne anlayabilir ki? Hani oyun, işte orada bir ilahi söyleniyor, kutsal kitap okunuyor çocuklar için. Aa ne güzel, herkes gülüyor, eğleniyor, hiç ağlayan yok. Ya o ne güzel bir yermiş bu dedim ya. Sonra tabii uzun bir süre annem babam Hristiyandı ve ondan sonra ben uzun bir süre kiliseye gittim geldim. Ve tam böyle artık aklımın oturduğu, İsa kavramı oturduğu zaman da 13-14 yaşında falandım. Ve o dönem kutsal kitap okunuyordu ve bir abi böyle kutsal kitaptan bir bölüm paylaştı. İşte ışıkla ilgili, karanlıkta ışık parlar. Benim beynimde ışık yandı. Işık derken yani nasıl bir ışık? Soru kafamda oluştu. Sonra benim örnek aldığım bir abla vardı. Gidip direkt ona sordum. Işık ne? Karanlıkta ışık nasıl yani? Odada ışık mı yakıyoruz? Nasıl yani? Sağ olsun o bana bunun çok büyük bir kavramını öğretti. Ve o zaman İsa benim kafamda tam net oturdu. Ve öylelikle kabul ettim. Tek bir ayet üzerine. Aslında güzellik sektöründe çalışıyordum bir zaman. Ve uzun bir süre böyle bir yoğun tempo içinde koşturuyordum. Ve hiç gecem gündüzüm aslında yok. Yani giriş saatim belli değil, çıkış saatim belli değil. Bazen sabah çok erken girip bazen akşam çok geç çıkabiliyorum. O yüzden bu biraz benim için yorucu ve ruhsal olarak da çok zorlandığım bir alanda aslında. Ve Tanrı'ya zaman ayırırken aslında çok zorlanıyordum. Gerçekten evet, Tanrı'yı çok seviyorum. Tanrı benim hayatımda var ve çok mucizelerini yaşadım hayatımda. Ve en büyük mucizem aslında benim için bu 16-17 yaşlarında falandı. Bir dönem uzun bir süre egzama hastalığına yakalandım. Ve ellerim çok ilginç bir şekilde yarılıp, kanayıp, acıyordu. Her işlem sonrası ağlıyordum. Ve uzun bir süre sonra benim için ya neden bu acıyı çekiyorum? Ne oldu? Hani nereden geldi bu hastalık? Hep bir sıkıntı vardı bu ellerim. Sonra ellerimden başka dirseklerime bulaştı. Saçlarıma, kaşlarıma, sonra bacaklarıma attı. Ve artık yazın şort giyerken ya da bir tişört giyerken benim için utanç verici olmaya başlamıştı. Yani bu kanayıp acıma kısmına geçiyordu. Kuruyup çatlayıp, yani çok zor bir süreçti benim için. Ve gitmediğim İzmir'de hiçbir doktor kalmadı. Ve her seferinde ağlıyordum yani. Canım acıyor. İşleme girmek istemiyorum. İşlem yapmak istemiyorum. Artık bu mesleği yapmak istemiyorum hep diye kafamdaydı. Sonra bir gün kiliseye gittim ve yani şifa almak istiyorum dedim. Ve o zaman pastörüm dedi ki gerçekten bu şifayı istiyor musun? Hani yürekten kabul ediyor musun? Evet dedim, neden olmasın? Yani çünkü Tanrı'nın bana şifa verebileceğini biliyorum. Çünkü kutsal kitapta İsa cüzzamlıya şifa verdiyse bana neden şifa vermesin? Neden ayrımcılık yapsın? Tanrı beni ayırmayacağını biliyorum. Tamam dedi, seni dua edelim. El koydular, mesettiler ve dua etmeye başladılar. Ve bundan tam bir sene sonra
hiçbir yerimde egzama ve sedef hastalığı kalmadı. Ve ben bunlardan kurtulduğumda Tanrı'ya şükürler sundum ve teşekkür ederim dedim. Yani Tanrı, bu benim hayatımda yaptığın en büyük mucizeydi. Şu an görüyorsanız hiçbir şey yok. Ve çok rahat makyaj yapabiliyorum. Çok rahat istediğim şampuanı kullanabiliyorum. Duş jeli kullanabiliyorum. Bu benim için aslında çok büyük bir özgürlük. Çünkü o zaman hep bir medikal ürün, hep bir özel ürün. Yani hep böyle kendimi ayrıştırıyordum ve denize girmeye utanıyordum açıkçası. Sonra Tanrı bu konuda şifa verince gerçekten çok büyük bir dönüm noktası oldu benim için. Ve şimdi artık bu mesleği yapmıyorum bu arada. En büyük bir dönüm noktasıydı benim için ve bıraktım açıkçası. Şu anda kendim tasarım ürünler yapıyorum. Kişiye özel tasarım yapıyorum. Hristiyanlara özel tasarımlar, dekorasyon ürünleri, bu şekilde devam ediyorum hayatıma. Yani bu denenme süreçlerinde evet, yani Tanrı gerçekten beni duyuyor mu diye bir an böyle bekledim yani. Bir kardeşle konuştuğumda aslında bu işi bırakma sürecinde bir kardeşi aradım ve benden küçük ama akıl olarak çok olgun bir kardeş. Dedim ki işi bırakmak istiyorum. O da dedi ki abla neden? Çünkü her şeyime engel yani aslında. Bazen kilise hayatıma engel oluyor, Doğuş Bayramı, Diriliş Bayramı ve çok büyük etkinlikler oluyor ve ben orada yokum. En önemlisi yazın kamplarda yokum. Ve bana dedi ki evet çok geçerli bir sebep ama şu an senin için dua ettiğimde sadece sabretmen gerektiğini hissediyorum dedi. Ben dedim ki neden ya kendi içimde? Neye sabredeceğim ki? Yani Tanrı bir şey yapacak ama neye? Hani neye bekliyorum? Tamam dedim sabredeceğim. Ve bekleme süreci benim için çok uzun bir süreçti. Ben böyleyim. Evet hadi ne zaman olacak acaba? Benim sabrım bitiyor çünkü aslında çok sabırsız bir insanım. Yani bunu eşim çok iyi bilir, ailem çok iyi bilir. Bu benim bekleme süreci benim için çok uzun bir süreçti. Mesela en çok yara aldığım o konulardan bir tanesi Diriliş ve Doğuş Bayramı'ydı benim için. En çok o haftalar beni çok üzüyordu. Yani evet, hazırlık süreci ve ben yokum. Doğuş Bayramı, ben yokum. İsa'nın doğumu kutlanıyor. Sen neredesin? İşte çalışıyorsun. Ve hep bu benim yüreğimde bir acı oluyordu. Yani Tanrım bir gün işi bırakacağım ve sana gerçekten hizmet edip Doğuş Bayramı'nda hizmet etmek istiyorum insanlara dedi. Hep pazar günü yaklaştığında iş olmasın diye dua eden bir kızdım. Yani gerçekten randevu çıkmasın ve Doğuş Bayramı'nda ve Diriliş Bayramı'nda hep orada olmak istiyordum çünkü. Hep benim için en özel anlardan bir tanesi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Rab sizlere bereket versin.